Her şeyden önce, yani felsefeden, bilimden önce şiir vardı. Düşünün evreni anlamak için elinizdeki tek şey tanrıların, canavarların destansı öyküleri. Peki ya birileri çıkıp, durun bir dakika, bunun başka bir açıklaması olmalı deseydi, işte o zaman ne olurdu? İşte o devasa adımı nasıl attık biliyor musunuz? Yani mitlerin o büyülüğü bazen de korkutucu dünyasından çıkıp her şeyin bir nedeni, bir sonucu olduğunu düşündüğümüz o düzenli arayışa, yani felsefeye nasıl geçtik? Bu geçiş nasıl oldu? Tam da bu iki dünya arasına, yani şiirle aklın arasına bir köprü kuran biri var. Şiirin o güzel ahengini, o ritmini bir kenara bırakıp, hayır, ben düşüncelerimi en yalın, en net haliyle anlatacağım diyen biri. İşte o isim Siroslu Ferekides. Bakın, Ferekides'in düz yazıyla yazmayı seçmesi sadece ben böyle yazmak istiyorum demek değildi. Hayır, bu çok daha fazlası. Bu adeta felsefi bir devrimdi. Düşünsenize, düşünceyi mitlerin o süslü püslü kıyafetlerinden çıkarıp onu mantığın çıplak, saf ve güçlü iskeletiyle ortaya koyma cesaretini gösteriyor. Bu inanılmaz bir şey o dönem için. O güne kadar anlatılan neydi? Genelde işte Hesiodos'un anlattığı gibi her şeyin kaostan doğduğu, tanrıların birbirleriyle kanlı taht kavgalarına girdiği bir evren. Ferekides ise bir dakika diyor. Bize bambaşka bir başlangıç sunuyor. Diyor ki her şeyin temelinde kaos değil, başından beri her zaman var olmuş ebedi 3 tane ilke var. Peki neymiş bu üç ilke? Birincisi Zeus, yani bildiğimiz gökyüzü. İkincisi Ktonia, yani yeryüzü. Evet, bunlar mitolojiden kulağımıza aşina. Ama işte o üçüncü ilke, Kronos, yani zaman, işte o her şeyi değiştiriyor. Çünkü zaman burada artık sadece bir tanrı, bir figür değil, evrenin işleyişini belirleyen soyut temel bir güç olarak felsefe sahnesine ilk kez çıkıyor. Bu çok önemli bir an. Kendisinden bize kalan, bakın sadece bu tek cümle bile aslında başlı başına bir manifesto gibi. Ne diyor? Zeus ve Kronos ve Ktonya her zaman vardılar. Bu, evrenin temelinde bir kaosun, bir kargaşanın değil, tam tersine sarsılmaz bir düzenin, ebedi bir istikrarın olduğunun ilanıdır. Resmen yeni bir çağın kapısını aralıyor. Tamam, ilkelerimiz bunlar, ebedi ve düzenliler. Peki bu ilkelerden evren nasıl ortaya çıktı? İşte Ferakeides burada da bize çok farklı bir tablo çiziyor. Yaratılış öyle şiddetli bir doğum, bir patlama gibi değil. Hayır, tam aksine bilinçli, adeten kozmik bir sanat eylemi gibi. Yani düşünün, evren bir savaş alanında değil, bir sanat atölyesinde şekilleniyor. Yaratıcı, elinde kılıç olan bir savaşçı değil, elinde aletleri olan bir zanaatkar. Zas, yani gökyüzü, bir zanaatkara dönüşüyor. Peki ne yapıyor bu ilahi zanaatkar? Yeryüzü tanrıçası Ktoniye için, yani eşi için muhteşem, işlemeli bir örtü dokuyor. Ama bu bildiğimiz bir örtü değil, bu örtü kozmosun ta kendisi. Bu eylem, yani hieros gamos dediğimiz kutsal evlilik, sadece bir birleşme değil, aynı zamanda hem evrensel hem de toplumsal düzeni kuran, temel atan bir eylem. O örtünün üzerine ne işliyor biliyor musunuz? Bakın ne diyor? Üzerine yeryüzünü, okyanusu ve okyanusun meskenlerini işler. Yani okyanusu, karaları. Bu ne demek? Bu şu demek. Evren artık kör bir tesadüfün ya da kanlı bir savaşın sonucu değil. O, bilinçli bir tasarımın, ilahi bir sanatın ürünü. Anlaşılabilir, düzenli, adeta bir sanat eseri gibi bir yapı. Şimdi diyeceksiniz ki, peki bu kadar düzenli bir dünyada hiç mi çatışma yok? Var, tabii ki var. Ama Ferekides'in dünyasında çatışma bile evcilleştirilmiş. Yani kaba kuvvetin her şeye karar verdiği o kaotik savaşlar gitmiş, yerine kuralları olan adeta bir sözleşmeye bağlı bir mücadele gelmiş. Yine Hesiodos'la karşılaştıralım. Oradaki Titan Savaşı'nı düşünün. Kim güçlüyse o kazanır. Tam bir kaos. Ferekides'in anlattığı Tanrılar Savaşı'nda ise durum farklı. Kronos'un ordusuyla yılan tanrı Ophionios'un ordusu karşı karşıya geliyor ama bu savaşın net kuralları var. Neymiş peki bu kurallar? Bakın, bir tür kozmik sözleşme var. İki ordu diziliyor, meydan okunuyor ve şartlarda anlaşılıyor. Kural basit, kim ilk denize yani okyanusa atılırsa o kaybeder. Kazanan da göklerin yani Uranos'un sahibi olur. Bakın, sonucun kaba kuvvetle değil, önceden belirlenmiş bir anlaşmayla belirlenmesi işte bu felsefi bir devrim. Bu, evreni artık gücün değil, ilkelerin ve düzenin yönettiği fikrinin ilk adımı.
Ve işin en inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Bütün bu devrimci fikirler, bu kozmik anlatılar bize işte bu ekranda gördüğünüz gibi yıpranmış küçücük papirüs parçalarıyla ulaşıyor. Felsefenin o devasa anlatısı işte bu kadar somut, bu kadar kırılgan tarihi kalıntılar üzerinde duruyor. Gerçekten de çok etkileyici. Ferekedes, evrene getirdiği bu ebediyet ve düzen fikrini alıp onu bambaşka bir yere, çok daha yakınımıza, en mahremimize taşıyor. İnsan ruhuna. Ve Yunan düşünce dünyasına, hatta bütün Batı felsefesine damga vuracak bir kavramı ilk defa o ortaya atıyor. Metempsikos, yani bildiğimiz adıyla ruh göçü. Ruhun ölümsüz olduğu ve bedenin ölümünden sonra yeni bir bedende tekrar doğduğu fikri. İşte bu fikirle birlikte ne oluyor biliyor musunuz? Kozmosa ait olan o ebediyet, o düzen, o adalet gibi büyük ilkeler artık bireyin, yani insanın ruhunun da bir parçası haline geliyor. Artık hayat başlayıp biten tek perdelik bir oyun değil. O, ruhun sonsuz yolculuğunda sadece bir durak. Bu, insanın kendine bakışını kökünden değiştiren devrimsel bir adım. Peki tüm bunları dinledikten sonra aklımıza şu soru geliyor. Ferekedes kimdi? Bir mit anlatıcısı mı yoksa bir filozof mu? Bu sorunun en güzel cevabını belki de yıllar sonra Aristoteles veriyor. Ona harika bir isim buluyor. Karma teolog. Yani bir ayağı hala mitlerin dünyasında ama diğer ayağı artık filizlenmeye başlayan aklın, felsefenin dünyasında olan bir düşünür. O, mitos ile logos, yani mit ile akıl arasına o çok önemli köprüyü kuran kişiydi. Ve kendisinden sonra gelenler, ki aralarında öğrencisi Pisagor gibi dev isimler de var, işte o köprüden geçerek aklın aydınlık dünyasına doğru yürüdüler. Ferekedes'in bize bıraktığı miras belki de tam olarak bu sorunun kalbinde duruyor. O bu iki dünyanın tam sınırında durarak bize şunu hatırlatıyor. İnsanın anlam arayışı her zaman bir öyküyle başlar ama bir sisteme, bir düzene doğru ilerleyen ebedi bir yolculuktur ve bu yolculuk hiç bitmez.